Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde gri ve pudra pembe olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar ben sadece patiğimin şu kenar bölümünde, şu yan bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle iki şiş daha kullandım. Bunu da başta belirteyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyenler ön bölümde modellerimiz var. Model sayısını 2 model eksik yapabilir. Daha büyük yapmak isteyenler de model sayısını 2 fazla yapabilir. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları ve sayıları da vereceğim. Şimdi patiğimize başlayalım. Kaç numara yapacak olursak olalım patiğimize bilek bölümünden 57 ilmek olarak başlayacağız. Başlangıç sayımız aynı. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 57 ilmek atalım gelelim. 57 ilmek attım geldim hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Şöyle bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Bu lastiğimiz biraz farklı. Nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım şimdi. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimizi bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde lastiğimizi şöyle yapacağız hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde bakın kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeklerimi normal ters olarak örüyorum. Bakın ipim karşıda. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Ön yüzde düz ilmeklerimizi örmüyoruz. Şöyle. Bakın yine düz ilmeğimi örmedim. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi örmüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde bakın hanımlar. Tekstil tipi lastik yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen önde bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Arka yüzde ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine düz ilmekleri örmeyeceğiz. Tersleri ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Bakın düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Bu lastik uygulaması bu şekil yapılıyor hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde sadece ters ilmekleri ters örüyoruz. Düz ilmekleri de örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bakın şeklimiz şöyle. Hanımlar patiğimizin bu bilek bölümüne ben ne kadar yaptım hemen onu da söyleyeyim. Bakın şuralarda düz ilmek görüntüleri var. Burada 10 sıra düz ilmek olana kadar yaptım. Şu anda burada bakın bir tane düz ilmek burada, ikincisi burada. 2 tane düz ilmek görüntüsü olmuş. 8 tane daha yapacağım. Dileyen burayı daha da fazla yapabilir. Dileyen patik tarzı olsun diye biraz daha kısaltabilir ama ben 10 tane yaptım dediğim gibi. Şimdi bu bilek bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu lastik bölümü tamamladım ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim, pudra pembe ipime geçeceğim. İlmeklerimi pudra pembe ipim ile öreceğim. Ortada artırma yerlerimiz var. Oraları da yapacağız şimdi. İlmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra
İpimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Gri ipinizi kesmeyebilirsiniz hanımlar. Bakın şu bölümü yaparken aynı ipi kullanabilirsiniz. İpler patiğimi yaparken videoda karışmasın diye ben keseceğim. Kesmeyebilirsiniz yani burada. Ben rahat edebilmek için videoda kesiyorum. Şimdi hanımlar bakın. Bu kenar bölüme 26 ilmek öreceğim. Artırma yapacağım. Ortaya 5 ilmek örüp tekrar artırma yapacağım ve kalan 26 ilmeğimi düz öreceğim. 3 ilmeğim oldu. İplerimin ucunu gizleyerek götürüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Bu kenardaki 26 ilmeği devamlı öreceğiz. Model kurulumu da yapacağız. Bu 26 ilmekten sonra artırma yapıyoruz. Bakın artırmamızı yaptım şuradaki. Araya 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrardan artırma yaptım. Kalan 26 ilmeğimi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 26 ilmeğimizi ördük. Şimdi 2 tane artırma yapmış olduk ortada. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Model bitene kadar bu böyle. Model kurulumu ya da artırmayı arka yüzde yapmıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamı ters olarak örülüyor. Bakın burada artırdığım ilmek, bunu da ters ördüm. Aradaki 5 ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde artık yıldız modelimizi de kuracağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de ördüm. Şimdi yıldız modelimizi yapacağız. Şu öndeki 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bakın 1 ilmek çıkarttım. 3 ilmeği sol şişimden bırakmayacağım hemen. Şöyle. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Bu 3 ilmeği sol şişimden bıraktım. Ortaya bir düz ilmek örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bakın bir kez daha kuracağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bakın ajurlu bölüme kadar geldik. Şurası ajurumuz. Hemen buraya bir ilmek örüyorum. Hanımlar kenarda şu an 26 ilmeğimizi örmüş olduk. Bakın sayalım. 2 ilmek burada, 3 burada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bu 26 ilmekten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Ortaya 1, 2. Artırdıktan sonra 2 ilmek ördüm. Ortaya da bir tane bu yıldız desenini yapacağız. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Buraya da bakın 1,
Bakın ajurluyu da ördüm 2. 2 ilmek ördüm. Kenarda 26 ilmek kaldı. Bu 26 ilmeğin olduğu yere işaretleyici de koyabilirsiniz. Hemen tekrar artırmamı yapıyorum. Yanına bir ilmek düz ördükten sonra bu diğer kenara da yıldız örgümüzü yapıyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar yine bu modelimizi kuracağız. Yine 3 ilmekten şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde modeli kurduk. Şimdi arka yüzde yine model kurulumu falan yok. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde hepsi ters örülüyor. Artırdığımız ilmekler dahil ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde tekrar modeli kuracağız. Kaydırmalı olarak kuruyoruz. İlk modeli kenara 2 ilmek ördükten sonra yapmıştık. Şimdiki modeli de kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra modele başlayacağız. Modelin birine 2 ilmek örüp başlıyoruz. Bir sonrakine 4 ilmek örerek başlıyoruz. Bakın tam ortalı olacak şekilde şöyle 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Model arasında 1 ilmek düzüm var. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Model arasına 1 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Bu ilk 26 ilmeğimizi böyle örüyoruz. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Artırma yerine kadar geldik. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Bakın artırdığımız ilmek şu. Buraya kadar geldik. Model kurulacak ilmek kalmadı. Bu nedenle hemen bir düz örmüştüm. Yanındaki 2 ilmeği de düz ördükten sonra artırmamı yine yapıyorum. Şimdi orta bölümdeyim. Orta bölüme artırdıktan sonra 1 ilmek düz ördüm. Hemen yıldız modelini devam edeceğim. Buraya 2 tane yıldız modeli yapacağım şimdi. Şu birinci yıldız modelim. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrardan bir tane daha model kuracağım. 3 ilmekten yine şöyle 3 ilmek çıkarttım. Bakın bu ajurumu düz ördüm. Yanda 26 ilmeğimiz kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Artırmadan sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Burada da artırmadan önce 3 ilmek düz örmüştük. En son model yaptık. 3 ilmek düz örüp artırmıştık. Burada da artırma yaptık. 3 ilmek düz ördük. Tekrar modelimi kuruyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Araya 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekil modelimi kuruyorum. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. İlk başta 4 ilmek örmüştük. Burada kenarda kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Ortada hanımlar 3 tane ajurumuz oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Arka yüzde model kurulumu yok. İlmekler ters örülüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzdeyi hanımlar devam edeceğiz yine modelimizi yapmaya ve artırmalara. Bir önceki sırada, bir önceki modelde 4 ilmek örüp model yapmıştık. Şimdi tekrar kenar ilmeği bir ilmek daha ördüm 2. 2 tane ilmekten sonra hemen modeli başlayacağız. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Kenardaki 26 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz hanımlar. Ardından yine artırmamızı yapacağız. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar buraya bir model daha yapıyorum.
3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına bir tane düz ördüm. Bakın artırma yerine kadar geldik, şuraya kadar. Yani kenardaki 26 ilmeği ördüm. Hemen buraya hanımlar artırmamı yapıyorum. Ardından burada model artırmadan sonra model kurulacak ilmek yetersiz olduğu için artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bu defa yine tam bu ortaya bir tane yıldız modeli kuracağım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bu kenara da 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın ajuruma kadar geldim. Kenardaki 26 ilmeğe kadar. Hemen buraya da artırmamı yaptım. 1 ilmek ördükten sonra yine yıldız modelimi devam ettireceğim. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp hemen yanına 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde yıldız modelimi yapıyorum. Her defasında ilmek sayısı da ikişer ikişer artıyor. Son 2 ilmek kalana kadar modelimi devam ettireceğim. Son 2 ilmeğimi düz ördüm. Evet hanımlar, modelimizi tekrar kurduk. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Yine modelimize ve artırmalarımıza devam edeceğiz. Burada 4 tane ajurumuz olmuştu. Şimdi 5.'yi yapacağız. Bir önceki sırada 2 ilmek örüp modele başlamıştık. Bu sırada tekrar 4 ilmek öreceğiz. 2, 3, 4. Modele başlıyorum. Kenardaki 26 ilmeğe yıldız modelimi kuruyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz ördüm. Bu şekilde modelimi kuruyorum. Araya bir düz ördüm. Tekrar sıradaki 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp yanına 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bu defa hanımlar buraya yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Bakın 26 ilmeğimi ördüm. Model yapacak ilmek yok burada. Yine artırmamı yapıyorum. 5. ajurumuz oldu. Ardından buraya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrardan yıldız modelimi yapacağım. Artırdıktan sonra 3 ördüm. Tekrar öndeki 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar öndeki 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Bakın ajuruma kadar ördüm. Yanında 26 ilmeğim var. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra tekrar yıldız modelime devam ediyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Ve kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde ön yüzde tekrar modelimizi kurduk. Şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyim. 6. ajurumuzu yapacağız. Toplam ajur sayısı 7 olacak burada. Şimdi 6. ajurdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına bir daha ördüm. 2. Bir önceki modele 4 ilmek örerek başlamıştık. Şimdi 2 ilmeğimi ördüm. Tekrardan yıldız modelimi yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp 1 ilmek düz örüyorum. Kenardaki 26 ilmeğimize bu şekilde yıldız modelimizi kuracağız. Üç ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. Bir düz ördüm. Bakın şeklimiz belirginleşti. Bu şekilde ortaya çıktı hanımlar. Görüntümüz bu. Devam ediyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir düz ördüm. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına 1 ilmek düz ördüm. 26 ilmeği ördük. Hemen artırmamı yapıyorum. 6. ajurumu açtım.
Şimdi buraya ajurdan sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. Şimdi ortaya 3 tane yıldız yapacağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. Şimdi ikinci yıldızımı yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. Üçüncü yıldızıma geldim. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Kenarda 26 ilmeğimiz kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz ördükten sonra yıldız modelime geçiyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde kurmaya devam edeceğiz hanımlar. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm ve tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Evet, şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz ve 7. sonuncu ajurumuzu yapacağız. Bu bilek bölümünde son sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir önceki modele 2 ilmek örerek başlamıştım. Şimdi 4 ilmeğimi ördükten hemen sonra yıldız modelime geçiyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. Kenardaki ilk 26 ilmeğimize modelimizi uyguluyoruz yine. Ardından son kez artırmalarımızı yapacağız. En son modelimi yaptıktan sonra model yapacak ilmek kalmadı. Yandaki 3 ilmeğimi de ördüm. Bakın 26 ilmeğimizi ördük. Sonuncu ajurumu yapıyorum. Buraya 1 ilmek düz ördüm. Hemen ardından ortaya bu defa 4 tane yıldız yapıyorum. Şu birinci yıldızım, 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. İkinci yıldızımı yapacağım. 1 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. Üçüncü yıldızımı yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Dördüncü yıldızımı yapacağım şimdi. Ve yanına 1 ilmek düz ördüm. Bakın kenarda 26 ilmeğimiz kaldı. Tekrar son kez burada da artırmamı yaptım. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kalan ilmeklerime yine modelimi kuruyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 düz ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Modelimizi kuruyoruz. Üç ilmekten yine 3 ilmek çıkarttım ve kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Son kez artırmamızı da yaptık hanımlar. Şişimizde 57 ilmek olarak başladığımız şişimizde şu anda 71 ilmeğimiz oldu. 7 ilmek buraya, 7 ilmek buraya, toplam 14 ilmek artırdık. 57'ye 14 ekleyince 71 ilmek oluyor. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri ters örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi kenar bölümle şu üst bölümde ilmeklerimizi ayıracağız. Patiğimizin şu kenarlarına 25'er ilmek ayıracağız hanımlar. Orta bölümü yani şu üst bölümü 21 ilmek olarak yapacağız. Öncelikle hemen şu kenardaki ilk 25 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Yedek şişleri burada kullanacağım. Misinalı şişlerle de yapılabilir dediğim gibi buralar. Şu 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ayırdım. Orta kısma da 21 ilmek ayıracağım. Üst bölümünde bu orta bölümü öreceğiz hanımlar. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kalan 25 ilmeği de şöyle daha kısa bir şişe takacağım. Bu şiş uzun olduğu için örerken rahatsız etmesin diye. Dileyen bu ilmeklerin içinden bir tığ yardımıyla ip de geçirebilir. Önemli olan burada ilmeklerin kaçmaması. 26 ilmek olacak burada da sayalım. 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
pardon 25 ilmek olacak. 21, 22, 23, 24, 25. 25 sağda, 25 solda. 21 ilmek de ortada var. Şimdi şu pembe ipin ucuna düğüm atacak kadar bir miktar bırakacağım. Ortadan ipimi ekleyerek hanımlar patiğimin şu orta bölümünü öreceğim. Buraya yine yıldız örgüye devam edeceğiz. Bakın 21 ilmek ile yıldız örgümüzü öreceğiz hanımlar. Hemen buraya modelimize başlayacağız. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Bu şekilde. Hemen öndeki 3 ilmeğe kenar ilmeğinden hemen sonra öndeki 3 ilmeğe modelimi kuracağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kenar ilmeğinden sonra sırada gelen 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Pembe ipimin ucunu burada kendine düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye hanımlar. 2 tane düğüm attım buraya. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Şöyle. Hemen yanına 1 ilmek düz örüyorum. İpimizin ucunda gizleyerek getirdim. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yeniden 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz ördüm. Ve son kez 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kenar ilmeğinden hemen sonra modele başlamıştık başlangıçta. Burada da son bir kenar ilmeği kaldı. Bunu düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Yine arka yüzde model kurulumu yok. Bu 21 ilmek üzerinden patiğimizin üst bölümünü örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere arka yüzde ilmeklerin hepsini ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, yine kaydırmalı olarak yıldız modelimize devam edeceğiz. İlk modeli yaparken kenar ilmeğinden hemen sonra model yapmıştık. Burada da kenar ilmeğimi aldım. 2 ve 3. ilmeğimi ördükten sonra yıldız modelimi kuracağım. Modelin birini yaparken kenar ilmeğinden sonra başlıyoruz. Bir diğer modeli yaparken de 3 ilmek örüp öyle başlıyoruz. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir düz örüyorum. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Başlangıçta da ilk 3 ilmeği düz örmüştük. Bitişte de son 3 ilmeği düz ördük. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön bölümde bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi modelin birine hemen kenar ilmeğinden sonra başladık. İkinci modelde de 3 ilmek örüp öyle başladık. Şimdi ön yüzde tekrar kenar ilmeğini öreceğiz. Yıldız modelimize başlayacağız. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bu sıramızda yine bakın bir önceki modelimizde şu yaptığımız modelde 3 ilmek örmüştük. Şimdi kenar ilmeğinden hemen sonra modelimi yapacağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp 1 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde modeli diğer modeli yapacağız. Diğer modeli de kenara 3 ilmek örüp öyle başlayacağız. Bir öyle bir öyle model gidiyor. Kaydırmalı bu şekilde kuruluyor hanımlar. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir düz ördüm. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar modele devam edeceğiz. Bu şekilde model devam edecek hanımlar. Ben patiğimin şu bölümüne şu ilk baştan itibaren sayacak olursak bu bölüme 22 adet model yaptım. Şöyle sayacağız bakın. Bilekten itibaren şu 1 sırayla şu ikinci, 3. 4. 5, 6, 7, şu 8 birlikte şu an 9. modeli kurduk. Sırayla her modeli sayacağız. 9 model oldu. Ben bu patiğime toplam 22 model yaptım. Şimdi patiğin boyutu burada belirleniyor. Ben 22 adet model yaptım. 37, 38, 39'a bu uyumlu oldu. Sizler bu aşamada büyük yapmak isterseniz buraya 22 değil de 25 sıra model yapabilirsiniz. 25 tane.
Ya da ben küçük yapacağım 35-36 numara yapacağım diyorsanız da 22 değil de 19 ya da 18 sıra model yapabilirsiniz. Bu şekilde patiğin boyutu büyür ya da küçülür. Dediğim gibi ben 22 adet model yaptım. Benim ölçüme göre de bu tam oldu. Şimdi hep birlikte bu patiğimizin ön bölümünü 21 ilmek olarak bu ayağımızın ölçüsüne göre tamamlayalım. Gelelim. Sonrasında birlikte burun kesimine geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya tam olarak 22 adet model yaptım. Geldim. Şimdi burun kesimlerine başlayacağız. Aynı zamanda yıldız modeli de devam edeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Burada da kesim yapacağız. Model kurulumuna da devam edeceğiz. Kesimimi yaptıktan sonra 2 ilmek daha ördüm kesimden sonra. Yıldız modelime devam ediyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp 1 ilmek düz örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına bakın bu defa 2 ilmek ördüm. Model yapacak ilmeğimiz yok artık. Son 3 ilmek kaldı. Burada da sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeği ilkinin önüne bıraktım. İkisini kestim ve son 1 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde kesimi yaptık. 19 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Kesim sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra hanımlar yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Model buraya sığmayacağı için buradaki 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar modelimi yapacağım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Buraya 2 model kurduk hanımlar. Şimdi yanına 3 ilmek düz öreceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar burada sağa doğru kesimimi yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. 17 ilmek kaldı şimdi de. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arkada ilmeklerimi ters örüyorum. İlmek sayıları ikişer ikişer azalıyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Hemen burada ilk 3 ilmeğime model yapacağım. Bakın şu ilk 3 ilmeğimi aldım. Üçünü bir örüyorum. Yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Yine burada da 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Son 3 ilmeğim kaldı. Hemen öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de hanımlar 15 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenarını aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. 13 kalana kadar devam edeceğiz. Bir kere daha kesim yapacağız hanımlar. Böylece 13 ilmeğimiz kalacak. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına 1 ilmek düz ördükten sonra yine yıldız modelimi yapacağım. 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz örüyorum. Hemen yine 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkarttım. Yanına 1 düz ördüm. Bakın son 3 ilmek kaldı. Burada da sağa doğru kesimimi yaptım. Ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. 13 ilmeğimiz kaldı. Bakın 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3 de burada 13. Şimdi arka yüze döndüm. İlmeklerimin hepsini ters öreceğim. Burun kısmına da yıldız modelimizi uygulamış olduk hanımlar. Patiğimizin burun kesimini böylece tamamladık. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şimdi ipimi burada keseceğim. Şöyle düğüm atacak kadar kesiyorum. En son hanımlar ipimizi burada kesmiştik. Kestiğim ipin ucuna şu kenardaki yere ipimi tekrar düğümlüyorum. Kenarda 25 ilmeğimiz vardı.
Öncelikle bu kenardaki 25 ilmeğimi öreceğim. Artık haroşa öreceğiz hanımlar buralarda. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şöyle düğümü bir sıklayalım. Şöyle bunu da düz ördük. Burada 25 ilmeğimiz vardı bu ilk kenarımızda. Bu 25 ilmeğimizi öncelikle örüyorum. Evet, şimdi hanımlar aynı şişimize şu kenarlara girerek ilmekler çıkaracağız. Kenar ilmek yerlerimiz var. Hemen şurada ilk kenar ilmek yerimiz şurada. Bakın hemen şurada. İlk buraya girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. 3 ilmeğim oldu. 4 5 6 7 8 bu şekilde şu burun kısmına kadar ilmekleri çıkaracağız. Şimdiye kadar 8 ilmek çıkarttım. Ben burun kısmına kadar toplam 21 ilmek çıkarttım. Sizler bu bölüme yıldız örgüyü benden birkaç sıra eksik yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek eksik olacaktır. Fazla yaptıysanız da ilmek sayınız birkaç ilmek fazla olacaktır. Patiğin boyutuna göre farklılık gösterebilir birkaç ilmek. Bu burun kısmına kadar olan ilmekleri çıkaralım, gelelim. Evet, buraya kadar 21 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi burun kısmındaki ilmeklerimi öreceğim. Misinalı şiş kullananlar aynı şişle örmeye devam ediyorlar. Şöyle ilk 2 ilmekten sonra buradaki ipin ucunu da düğümleyeceğim. Yine bu 13 ilmeğimi de düz yani haroşa örüyorum. İpin ucunu da gizleyerek götüreyim ki sonradan ip gizlemeyle uğraşmayalım. Şöyle. 13 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer kenardan ilmekler çıkaracağız. Hemen şuradan başlayacağım. Bu uca kadar bu taraftan 21 çıkartmıştım. Buradan da 21 ilmek çıkaracağım. Hemen kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekleri çıkartıyoruz. Hanımlar siz diğer tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız buraya da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şu uca kadar ilmekleri çıkartalım, gelelim. 21 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi kalan 25 ilmeğimi de sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Haroşa örgü olacak. Yine ilmeklerimizi düz öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Bu şekilde pembe ipimiz ile bir diş haroşamız düşüyor. Bakın gösteriyorum. Burada bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde önce bu şişimizi, sonra burundaki 13 ilmeği, sonra da diğer şişteki ilmekleri şu uca kadar düz örelim, gelelim. Evet, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Pembe ile bir diş haroşamız oldu. Şimdi buraya haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Fakat gri ipimizi kullanacağız hanımlar. Artık gri ipim ile devam edeceğim bu bölüme. Bu defa ilmeklerimi gri ipim ile öreceğim. Pembemizi artık kullanmayacağız. Gri ile modelimizi tamamlayacağız. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördüm. Pembe ipimin ucunu hem düğümleyeceğim hem de griyi şöyle düğümlüyorum ve pembe ipimi artık kesiyorum. Haroşamıza gri ile devam edeceğiz hanımlar. Şu iplerin ucunda gizliyorum. Diğer uca kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde tekrardan ilmekleri düz öreceğiz. Bir diş haroşa düşecek. Aynı işlemi 2 kez tekrar edeceğiz. 2 diş haroşa düşecek. Bu şekilde toplam 5 diş haroşamız olana kadar öreceğiz. Bakın burada biri pembe, 5 tanesi gri, toplam 6 diş haroşa olacak. Ön yüzde düz, arka yüzde düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Buraya bu gri ipimiz ile 5 diş haroşa örelim. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, gri ipim ile toplamda 5 diş haroşamı kenarımıza ördüm, geldim. Şimdi tabanımızı öreceğiz burundan başlayarak. Burada baştayız. Bu ilk şişteki ilmeklerimizi öreceğiz. Yine normal düz öreceğim. Burundan itibaren tabanımızı keseceğiz. Şu burundaki 13 ilmeğe kadar olan ilmekleri şurayı örelim, gelelim.
Evet, buruna kadar olan ilmekleri ördüm. Şimdi bu 13 ilmeğe geldik. Bu 13 ilmek ile tabanımızı öreceğiz hanımlar. Kesimler başlayacak. Burada 13 ilmek var. 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Bu şişimde 13 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmeğimi örüyorum. Haroşa yapacağız tabanda da yine. Bakın son bir ilmeğim kaldı burada. Yani 13. ilmeğim. Bunu örerken şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrar son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmeğimi. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şu kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmekte şu kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda. İlk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülecek. 12 ilmeğimi ördüm. 13. de hemen kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Bu şekilde kesimler devam edecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar ilmek tabanımı ördüm geldim bu şekilde. Şimdi tekrar kesimler yapacağız. Şimdi burada tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Şu 5 ilmek hariç. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmeği ve yandan da bir ilmeği alıp üçünü bir kestim. Kenarda 4 ilmek kaldı. Şimdi geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu tabanda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile hemen şu kenardan da bir ilmek alacağım. Şöyle bu üçünü bir örüyorum, kesiyorum. Burada da 4 ilmek kaldı. Geri döndüm. Yine tabanda 2 kalana kadar öreceğim. Bu şekilde kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Bakın 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu tabanda 2 kalana kadar ilmeklerimi örüyorum yine. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı hanımlar. Tekrar tabanda 2 kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine tabanda 2 kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine tabanda 2 kalana kadar örüyorum. İlmek sayılarımız azalıyor. Bu 2 ilmek ile yandan da bir aldım. Üçünü kestim. Yine geri döndüm. Tabanda 2 kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir şöyle topluyorum. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenarda kalan bir ilmeği de aldım. Üçünü bir ördüm. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek ördüm. Bakın şurada 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile şöyle yandaki sonuncu ilmeği de aldım. Üçünü bir topluyorum. Burada hanımlar 3 ilmek kaldı. Şimdi tığ yardımı ile bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayacağım. Topuktaki ilmeklerimizi böylece tamamladık. Bir de zincir attım buraya. Şimdi tığlama tekniğiyle patiğimizin arkasını kapatacağız. Şöyle patiği ters çevirdim. Kenar ilmek yerlerine batarak hanımlar bakın şöyle önce bu tarafa sonra karşı tarafa şöyle sık iğne tekniği ile bu arka birleştirme işlemini yapıyorum. Gri yerlerde gri ipimi kullanıyorum hanımlar. Arkada izi belli olmasın diye. Pembe yerlerde de pembe ipimi kullanacağım. Bakın pembe bölüme geldik. Şimdi buraya pembe ipimizi ekleyeceğim.
Şöyle pembemi aldım. Gri ipim dursun burada. Şöyle bakın, pembe kenar ilmek yerlerine girerek tekrar tığlama tekniğiyle birleştirme işlemine devam ediyorum. Bu şekilde karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilerliyorum. Gri ipimi de şöyle atlatarak yaklaştıracağım. Bu şekilde pembe olan yerlerde pembe ipimizi, son gri olan yere gelince de tekrar bu gri ipimizi kullanacağız. Bu şekilde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu birleştirme işlemini yapalım gelelim. Evet, tığlama işlemini bitirdim hanımlar. Bakın son kenar ilmek yerine kadar geldim. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiği tamamladık. Hemen şu ucumuzu gizleyeceğim. Pembeyi de kestim, arkaya ucunu gizledim. Şöyle güzelce gizliyorum. İlmek aralarına girerek. Bir de boğazda başlangıç ipimizin ucu vardı. Şöyle minik bir ucumuz vardı. Bunu da yine aynı şekil şöyle arkaya gizleyelim, görünmesin. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun, hoş bir model oldu. Hemen çeviriyorum. İşte bakın, arkayı böyle dikişsiz kapattık. Bu şekilde görüntüsü bu modelimizin. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gayet lastik örgü olduğu için bilek kısmı esnek. Patiğimizin yandan duruşu şöyle. Ön görüntüsü bu şekil. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.